Koşarken kaslarımızı çalıştıran enerji nereden geliyor? Bir dilim ekmekten mi, yoksa bir damla yağdan mı? Bugün canlıların en önemli enerji kaynakları olan karbonhidratları ve yağları inceleyeceğiz. Hangisi hızlı enerji verir, hangisi uzun süreli enerji depolar? Gelin birlikte çözelim. Organik moleküller, çeşitli elementlerin ve fonksiyonel grupların karbon atomlarına bağlanmasıyla oluşan moleküllerdir. Hidrojen, oksijen, azot, kükürt gibi elementlerin yanı sıra alkol, hidroksil, karboksil gibi çeşitli fonksiyonel grupların da katılımıyla oldukça farklı bileşikler oluşur. Karbon atomuna bağlı olan bu gruplar, organik moleküllerin biyokimyasal özelliklerini ve biyolojik işlevlerini belirler. Organik moleküller, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve diğer biyolojik kaynaklar tarafından doğal olarak sentezlenebileceği gibi laboratuvar ortamında sentetik olarak da üretilebilir. Doğal organik moleküller içerisinde karbohidratlar, proteinler, yağlar, nükleik asitler ve vitaminler bulunur. Bunlar hücrelerin temel bileşenleri olarak görev alabildiği gibi metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde de önemli roller üstlenir. Organik moleküller, inorganik moleküllerden daha büyük yapılıdır. Büyük yapılarından dolayı lipidler, karbohidratlar, proteinler ve nükleik asitler biyolojik makromoleküller olarak adlandırılır. Bu moleküller, monomer adı verilen küçük moleküler birimleri veya bunların kovalent bağlarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşturduğu polimerleri içerir. Lipidler, polimerik yapılar oluşturmaz. Monomerlerin birbirlerine bağlanması, enzimler aracılığıyla gerçekleşen, enerji gerektiren ve genellikle su çıkışı görülen bir süreçtir. Lütfen dikkat! Bu olayda genellikle su çıkışı meydana geldiği için süreç dehidrasyon olarak adlandırılır. Oluşan polimerler, hidroliz adı verilen, dehidrasyon tepkimesinin tersine işleyen ve suyun kullanıldığı bir süreçle monomerlerine ayrılır. İnsan vücudunda gerçekleşen sindirim süreçleri hidroliz olayına örnek verilebilir. Bir maraton koşucusu yarış öncesi neden makarna yer hiç düşündünüz mü? Çünkü karbonhidratlar hücrelerin en hızlı erişebildiği enerji kaynağıdır. Bugün basit bir şeker molekülünden dev polisakkaritlere uzanan karbonhidratların dünyasını keşfedeceğiz. Karbohidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik moleküllerdir. Bazıları azot atomu da bulundurabilir. Birçok çeşidi enerji sağlayan temel besin ögeleridir ve günlük aktivitelerin yerine getirilmesinde kilit rol oynar. Monomer yapılı monosakkaritler, iki monosakkaritin birleşimiyle oluşan disakkaritler ve polimer yapılı polisakkaritler karbohidratların bileşenleridir. Karbohidrat çeşitleri: monosakkaritler, tek şekerliler, disakkaritler, iki şekerliler ve polisakkaritler, çok şekerliler olarak 3 grupta incelenir. Monosakkaritlerden canlılar için önemli olanlar 5 ve 6 karbonlular olarak ikiye ayrılır. Pentozlardan deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısına katılırken riboz şekeri RNA'nın yapısına katılır. Heksozlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Disakkaritler maltoz, arpa şekeri, sakkaroz, çay şekeri ve laktoz, süt şekeri olarak gruplandırılır. Polisakkaritler, depo ve yapısal polisakkaritler olarak ikiye ayrılır. Depo polisakkaritler, nişasta ve glikojen olarak canlılarda bulunurken, yapısal polisakkaritler ise selüloz ve kitin olarak gruplandırılır. Monosakkaritler, genel olarak CH2ON formülüyle ifade edilen molekül formüllerine sahip karbonhidratlardır. İçerdikleri karbon atomu sayısına göre 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonlu çeşitleri bulunur. 5 karbonlu monosakkaritlere pentoz, 6 karbonlu monosakkaritlere ise heksoz adı verilir. Pentozlar içerisinde yer alan karbohidratlardan özellikle ikisi biyolojik açıdan oldukça önemlidir. Riboz ve deoksiriboz şekerleri nükleik asitlerin temel bileşenlerindendir. Riboz şekeri RNA yani ribonükleik asit, deoksiriboz şekeri ise DNA yani deoksiribonükleik asit moleküllerinin yapısında bulunur. 5 karbonlu şekerler nükleik asitlerin yapısında bulunmalarının yanında metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde, hücrelerin iletişiminde ve enerjinin taşınmasında görev alır. Riboz ile deoksiriboz şekerleri arasındaki en önemli yapısal farklılık, deoksiribozda bir oksijen atomunun bulunmamasıdır.
Heksozlar 6 karbonlu monosakkaritlerdir ve bunların oldukça fazla yapısal izomeri bulunur. Yapısal izomerlik, kapalı formülleri C6H12O6 aynı ancak açık formülleri farklı bileşiklerdir. Yapısal izomerlerinin çeşitliliği nedeniyle biyolojik sistemlerde heksozlar yaygın olarak üretilir. Canlılarda en çok üretilen ve kullanılan heksoz çeşitleri glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Glikoz, doğada en yaygın bulunan ve hücrelerin enerji ihtiyaçlarını sağlayan önemli bir heksozdur. Kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da bilinen glikoz, metabolik olarak yıkılır ve enerji üretiminde kullanılır. Bitkilerde fotosentezle üretilir. Hayvanlarda glikojen, bitkilerde nişasta formunda depolanmak üzere polimerleştirilir ve gerekli olduğu durumlarda hidroliz tepkimeleriyle tekrar oluşturulur. Fruktoz, meyvelerde, balda ve bazı sebzelerde doğal olarak bulunur. Meyve şekeri olarak da bilinir. Glikozdan daha tatlı olması ve kullanıldığı ürünün raf ömrünü uzatması gibi özellikleri nedeniyle gıda endüstrisi tarafından tercih edilen bir monosakkarittir. Özellikle meyve suları, meşrubatlar, tatlılar ve paketli gıdalarda yoğun bir şekilde kullanılan fruktoz, aşırı tüketildiğinde karaciğer yağlanması, obezite, diyabet gibi hastalıklara neden olur. Galaktoz, süt şekeri, süt ve süt ürünlerinde fazlaca bulunur. Diğer heksozlar kadar tatlı olmaması sebebiyle gıda ürünlerinde galaktozun kullanımı sınırlıdır. Hücrelerde glikoza dönüştürülerek enerji verici tepkimelerde kullanılır. Disakkaritler, iki monosakkaridin glikozit bağıyla birleşmesi sonucu oluşur. Glikoz, fruktoz, galaktoz gibi monosakkaritlerin birbirlerine bağlanmasıyla oluşan disakkaritlerden, canlılarda en yaygın bulunanları maltoz, sikroz ve laktozdur. Sindirim enzimleriyle monomerlere dönüştürülerek metabolik olaylarda kullanılır. Karbohidratlar fazla tüketildiklerinde yağlara dönüştürülerek depolandığı için şişmanlamaya neden olabilir. Arpa şekeri olarak adlandırılan maltoz, iki glikozun birleşiminden oluşan bir disakkarittir. Çay şekeri olarak da bilinen sükroz, sakkaroz ise glikoz ve fruktozdan oluşan bir disakkarittir. Çoğunlukla şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir. Süt şekeri olarak bilinen laktoz ise glikoz ve galaktozdan oluşan disakkarittir. Laktoz, bağırsaklarda bulunan enzimler tarafından monomerlerine ayrıştırılır ve enerji sağlamak için kullanılır. Bazı insanlar laktozu parçalayacak enzimleri yeterli ölçüde üretemez. Bu durumda süt ürünleri içerisindeki laktoz, bağırsak bakterileri tarafından sindirim sorunları meydana getiren yan ürünlere dönüştürülür. Bu durum laktoz intoleransı olarak bilinir. Polisakkaritler, çok sayıda monosakkaritin dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelerek oluşturduğu uzun zincirli organik moleküllerdir. Genellikle glikoz moleküllerinden oluşan polisakkaritlerin yapısında fruktoz, galaktoz ve azot içeren monosakkaritlerle bulunabilir. Depo ve yapısal olmak üzere iki tür polisakkarit bulunur. Hücrelerde glikozun depolanması amacıyla sentezlenen glikojen ile nişasta, hücre ve organizmanın yapısal bütünlüğünü korumak, desteklemek için sentezlenen selüloz ve kitin, biyolojik olarak en fazla üretilen polisakkarit çeşitleridir. Glikojen hayvanlarda ve bazı mantarlarda glikoz moleküllerinin polimerleşmesiyle üretilen bir polisakkarittir. Memeli hayvanlarda karaciğer ve kas hücrelerinde depolanır. Karaciğerde kan şekeri seviyesinin düzenlenmesinde, kaslarda ise egzersiz sırasında ve enerji ihtiyacı olduğunda glikoz kaynağı olarak kullanılır. Nişasta, bitkilerde üretilen ve glikojen gibi glikoz monomerlerinden oluşan depo polisakkaritidir. Bitkilerde fotosentez yoluyla üretilen glikoz, köklerde, yumrularda ve tohumlarda nişasta olarak depolanır. Yapısal olarak glikojene oldukça benzer. Yapısal polisakaritlerden selüloz, bitki hücre duvarının, kitin ise mantar hücre duvarının ve eklem bacaklıların dış iskeletinin bileşenidir. Bitki hücrelerine mekanik destek sağlanması amacıyla üretilen selüloz, glikoz polimerlerinden oluşur ve lisli yapıdadır. Kitin ise glikoz türevi başka bir monomerin oluşturduğu polimerdir. Selüloza oranla daha esnek bir yapıya sahiptir. Selüloz, bitki hücrelerini çevreleyen hücre duvarının temel yapısal bileşenidir. Glikojen ve nişasta gibi glikoz monomerlerinden oluşan selüloz, monomerlerinin birbirlerine bağlanmasında farklılıklar bulunduğu için
İnsanlar dahil çoğu canlı tarafından sindirilemez. Ancak sindirim sisteminden geçerken lifli yapısından dolayı bağırsak hareketlerini hızlandırır. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen selüloz içerikli gıdalar insan sağlığı için oldukça önemlidir. Koyun, keçi, inek gibi geviş getiren hayvanların ve termitlerin, beyaz karıncaların sindirim sistemlerinde selülozu sindiren ve glikoz monomerlerine dönüştürmeye yardımcı mikroorganizmalar bulunur. Bu canlılar selülozu sindirerek enerji elde eder. Azotlu glikoz türevi monomerlerden oluşan kitin, selüloza göre daha esnek ve elastik yapılıdır. Böceklerin dış iskeletlerinin ve mantarların hücre çeperinin yapısını oluşturur. Tıbbi alanda biyo-uyumlu cerrahi dikiş iplerinin üretiminde kullanılır. Cerrahi olarak uygulandığında eriyerek yaranın iyileşme süresini kısaltır. Evet, şimdi karbohidratlarla ilgili videoyu izleyelim. Canlıların yapısındaki temel bileşenler. Canlılar karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt olmak üzere 6 temel elementten oluşur. Elementlerin kendi aralarındaki varyasyonları inorganik ve organik molekülleri oluşturmaktadır. Sizce ekrandaki görsellerin yapısında hangi organik moleküller bulunur? Organik moleküllerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Bu elementlerin yanı sıra organik molekülün yapısal özelliğine göre diğer elementler de bulunur. Organik moleküller, karbohidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, enzimler, vitaminlerdir. Organik moleküller hücresel yapı içinde belirli görevleri yerine getirmek için birlikte çalışır. Birçok organik molekülün kendine özgü monomeri vardır. Peki monomer nedir? Polimer nedir? Monomer, küçük kütleli yapı birimi molekülüdür. Latince mono tek, mer yapı anlamına gelir. Dimer, iki monomerin kovalent bağla birleşerek oluşturduğu biyolojik yapıdır. Di, Latince iki anlamına gelir. Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları büyük moleküllerdir. Polimerleşme, çok sayıda monomerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması olayıdır. Şimdi organik molekülleri daha yakından inceleyeceksiniz. Karbohidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen elementleri ve bu elementlerin belirli oranda bulunmasıyla oluşan büyük moleküllerdir. Karbohidratlar canlılarda enerjinin temel kaynağıdır ve hücrede enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. Protein ve lipidlerle birleşerek hücre zarının yapısına, bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısına, nükleik asitlerin ve ATP'nin yapısına katılır. Yapıcı ve onarıcı organik moleküllerdir. Karbohidratlar yapılarındaki birim şeker sayısına göre 3 gruba ayrılır. En basit karbohidratlar monosakkaritler ya da tek şekerlilerdir. 5 karbonlu monosakkaritler deoksiriboz ve riboz şekerleridir. Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılırken riboz RNA ve ATP'nin yapısında yer alır. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijen atomunun eksik olmasıdır. 6 karbonlu monosakkaritler ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Glikoz kan veya üzüm şekeri olarak bilinir ve canlılarda öncelikli enerji kaynağıdır. Fruktoz meyve şekeri olarak bilinir ve en tatlı şekerdir. Galaktoz süt şekeri olarak bilinir, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Besinlerle alınan fruktoz ve galaktozlar insan vücudunda glikoza dönüştürülerek kullanılır. Monomerler dehidrasyon tepkimesi sonucu birleşir. Disakkaritler iki monosakkaritin kovalent bağ kurarak dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşur. Monomerlerden birinin hidroksil grubu, diğerinin hidrojeni ile birleşir, su molekülü oluşur ve disakkarit meydana gelir. Örneğin bir disakkarit olan maltoz, iki molekül glikozun birleşmesiyle oluşur. Malt şekeri olarak bilinen maltoz, arpada bulunur. Çay şekeri olarak bilinen sükroz, glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşur. Sütte bulunan laktoz şekeri ise glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşur. Birçok insanda yetişkinlik döneminde laktoz sindirilemez ve laktoz intoleransı ortaya çıkar. Organik moleküllerin çoğu dehidrasyon tepkimeleriyle birleşirken hidrolizle monomerlerine ayrılır. Hidroliz nedir? Hidroliz su girişiyle kırılma demektir. Dehidrasyon tepkimesinin tersidir. Su girişiyle monomerler arasındaki kimyasal bağlar koparılır.
Bu olay sırasında çeşitli enzimler hidrolizi hızlandırır. Sükroz ve laktoz da hidrolizle monomerlerine ayrılır. Canlılardaki dimer veya polimerler hidrolizle monomerlerine ayrışabilir. Polisakkaritler, çok sayıda monosakkaritin polimerizasyon yoluyla bir araya gelerek oluşturduğu uzun zincirli organik moleküllerdir. Bazı polisakkaritler canlıların yapısına katılır, bazı polisakkaritler ise depo edilir. Nişasta, diğer polisakkaritler gibi sadece glikoz monomerlerinden oluşan bir polimerdir. Bitkilerde fazla glikozun hücre lökoplastlarında depolanan şeklidir. Glikojen, bakteri, arke, mantar ve hayvanlar tarafından sentezlenen çok sayıda glikozun kovalent bağlarla oluşturduğu depo polisakkarittir. İnsan vücudunda en çok iskelet kası ve karaciğerde bulunur. Selüloz, bitkilerde hücreyi çevreleyen ve hücre duvarının yapısını oluşturan yapısal polisakkarittir. Selüloz lifleri bitki hücrelerinin daha dirençli olmasını sağlar. Kitin, diğer polisakkaritlerden farklı olarak azot içerir. Eklem bacaklıların dış iskeleti ile mantarların hücre duvarında bulunan yapısal bir polisakkarittir. Vücudumuz neden enerji fazlasını çoğunlukla yağ olarak depolar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü yağlar canlıların en yoğun enerji depolarından biridir. Bugün lipidlerin sadece enerji deposu olmadığını, hücre zarından hormonlara kadar birçok hayati görev üstlendiğini keşfedeceğiz. Lipidler, yağlar, su içerisinde çözünürlüğü az, polar olmayan, hidrofobik, suyu sevmeyen yapılı ve enerji içeriği oldukça zengin organik molekül grubudur. Lipidlerin yapısal, metabolik ve düzenleyici olarak pek çok biyolojik görevi bulunur. Hücre zarının yapısal bileşenleri lipid yapıda olup hücresel bütünlüğün korunmasında görevlidir. Ayrıca enerjinin uzun süreli depolanmasında, vücut sıcaklığının korunmasında, hücre ve dokuların birbirleriyle haberleşmesinde önemli görevleri vardır. Lipidler, protein ve karbonhidratlardan farklı olarak polimer yapılı değildir. Yağ asitleri, lipidlerin temel yapı taşıdır. Hücrelerde serbest olarak bulunabileceği gibi farklı gruplarla bağ yaparak trigliserit ve fosfolipidlerin yapılarına da katılabilir. Polar bir moleküle, karboksil grubu, COOH, bağlı uzun hidrokarbon zincirlerden oluşur. Yağ asitleri, hidrokarbon zincirlerinin yapısına göre ikiye ayrılır. Zinciri oluşturan karbon atomları arasında çift bağ bulunmayan ve karbon atomları hidrojen ile doygun olan yağ asitleri, doymuş yağ asitleri olarak adlandırılır. Karbon atomları arasında bir ya da daha fazla çift bağ içeren ve bu nedenle karbon atomları hidrojen ile tam olarak doymamış olan yağ asitleri ise doymamış yağ asitleri olarak isimlendirilir. Bazı yağ asitleri insan vücudunda üretilemez, besinlerden hazır olarak alınır. Bu yağ asitleri esansiyel yağ asitleri olarak adlandırılır. Esansiyel yağ asitleri zeytin gibi bitkisel ve balık gibi hayvansal gıdalardan alınabilir. İçeriğinde doymuş yağ asitlerinin çoğunlukta olduğu tereyağı gibi hayvansal yağlar oda sıcaklığında katıdır. Fakat doymamış yağ asitlerinin ağırlıkta olduğu ayçiçeği yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Doymamış yağ asitleri içeren bitkisel yağlar laboratuvar ortamında hidrojenle eklenerek doymuş yağ haline getirilebilir. Margarinler oda sıcaklığında katı olan ve hidrojenle doyurulmuş bitkisel yağlardır. Trigliseritler, bir gliserol molekülüne ester bağıyla bağlı 3 yağ asidinden oluşan lipid molekülleridir. İnsan vücudunda en fazla bulunan lipid türüdür ve enerjinin depolanması, yalıtım, fiziksel koruma gibi işlevlere sahiptir. Gerektiğinde enzimlerle serbest bırakılan yağ asitleri, hücrelerin haberleşmesi ve enerji ihtiyacı için kullanılır. Fosfolipidler, hücre zarlarının ana bileşenlerinden biri ve hücrelerin yapısal bütünlüğünü sağlayan önemli lipid molekülleridir. Trigliseritlerden farklı olarak gliserol omurgasına 2 yağ asidi ve bir fosfat grubu bağlıdır. Fosfat gruplarına bağlı olabilecek kimyasal grupların çeşitliliği fosfolipidleri de çeşitlendirir. Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısmı suyu sevmeyen, hidrofobik, fosfat grubu ve diğer bağlı yan gruplardan oluşan baş kısmı ise suyu seven, hidrofilik özelliktedir. Fosfolipidler, sulu ortamlarda hidrofobik kuyruk kısımlarının su ile temasını en aza indirecek şekilde ve hidrofilik baş kısımlarının su ile teması en fazla olacak şekilde konumlanır.
Bu, hücre zarlarının yapısına oluşmasını sağlar. Steroidler 4 halkalı karbon yapısına sahip lipid türleridir. 4 halkalı yapı tüm steroidlerde ortaktır ve farklı işlevsel grupların eklenmesiyle pek çok türevi oluşturulur. En bilinen steroid moleküller kolesterol, steroid hormonları, safra asitleri ve D vitaminidir. Kolesterol, sıcaklığa bağlı olarak hücre zarının akışkanlığını ve bütünlüğünü düzenler. Yüksek sıcaklıklarda zarın aşırı akışkanlığını önleyerek stabilitesini artırır, düşük sıcaklıklarda ise fosfolipitlerin sıkı dizilimini bozarak zarın akışkanlığını korur. Diğer steroidlerin sentezinde öncül madde olarak kullanılır. Hücre zarındaki kolesterol miktarı arttığında zarın akışkanlığı azalır. Bu özellik hücrelerin sıcak ve soğuk ortamlara uyumunu kolaylaştırır. Steroid yapılı hormonları vücuttaki birçok fizyolojik sürecin düzenlenmesine, safra asitleri ise yağların sindirilmesine yardımcı olur. D vitamini kemik sağlığını korumada ve kalsiyum metabolizmasında görevli önemli bir steroiddir. Evet gençler, şimdi lipidler videosunu birlikte izleyelim. Lipidler. Lipidler polimer yapıda olmayan büyük moleküllerdir. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Ayrıca azot ve fosfor elementleri de içerebilir. Lipidler enerji veren, insan vücudunda deri altını ve iç organları çevreleyerek yalıtımı sağlayan, enerjinin depolandığı, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici organik bileşiklerdir. Lipidlerin en önemli ortak özelliği suda çok az çözünmeleri ya da hiç çözünmemeleridir. Burada lipidlerin ve suyun karışmadığı fark edilebilir. Şimdi lipidlerin yapısını yakından inceleyeceksiniz. Lipidler, yağ asitleri, trigliseritler, fosfolipidler ve steroidler olarak 4 gruba ayrılır. Yağ asidi çeşitleri nelerdir? Yağ asitleri doymuş yağ ve doymamış yağ asitleri olarak 2 gruba ayrılır. Bu terimler yağ asitlerinin hidrokarbon zincirlerinin yapısındaki farklılıkları göstermektedir. Zinciri oluşturan karbon atomları arasında tek bağ varsa, yani hidrojene tamamen doyurulmuşsa, doymuş yağ asidi olarak ifade edilir. Doymuş yağ asidi içeren yağlara ise doymuş yağ denir. Tereyağı gibi hayvansal yağların çoğu doymuş yağlardır. Oda sıcaklığında katı haldedir. Karbon atomları arasında çift bağ varsa, yani hidrojenle tamamen doyurulmamışsa, doymamış yağ asidi denir. Doymamış yağ asidi içeren yağlara da doymamış yağ denir. Bitkisel yağlar ve balık yağı genellikle doymamış yağlardır. Oda sıcaklığında sıvı haldedir. İnsan vücudunda sentezlenemeyip besinlerle hazır alınması gereken yağ asitleri, temel yağ asitleri veya esansiyel yağ asitleri olarak tanımlanır. Omega 3 ve omega 6 temel yağ asitlerindendir. Kalp damar sağlığı ve vücut fonksiyonlarının devamlılığı için omega 3 ve omega 6 her gün besinlerle alınmalıdır. Tahıl ürünleri, soğuk su balıkları, balık yağı, lahana, brokoli, ıspanak gibi besinler omega 3 ve omega 6 bakımından zengindir. Margarinler ise doymamış yağların karbon atomları arasındaki çift bağlardan birinin koparılıp yerine hidrojen eklenmesiyle doymuş yağlara dönüştürülmesi sonucu elde edilir. Trigliseritler doğada yaygın olarak tahıl tanelerinde, yağlı tohumlarda ve hayvansal yağlarda bulunur. İnsan vücudunda da yağ dokuda depolanır. Bir yağ molekülü 1 adet gliserol ve 3 yağ asidinden oluşur. Gliseroldeki hidroksil grubuyla yağ asitlerindeki karboksil grupları tepkimeye girer ve bir molekül su uzaklaştırılır. Bu tepkime dehidrasyon sentezidir. Yağ asitlerinin her biri bir ester bağıyla gliserole bağlanır. Tepkime sonucunda 3 ester bağı oluşur. Yağlar karbonhidratlar gibi yapı taşlarına hidrolizle yıkılabilir. Yağın yapısındaki yağ asitleri aynı veya farklı olabilir. Bu durum basit veya karma trigliseritlerin meydana gelmesini sağlar. Fosfolipidler hücre zarının temel bileşenidir. Hücre zarındaki fosfolipidler çift katlı bir tabaka oluşturur. Yağlara benzemekle birlikte bir gliserol molekülüne 2 yağ asidi ve fosfat grubu bağlanır. En önemli steroid olan kolesterol, hayvan hücre zarının yapısına katılır. Kolesterol, omurgalılarda hem karaciğerde sentezlenir hem de besinlerle alınır. İnsan kanında lipoproteinler şeklinde taşınır. Kandaki kolesterol düzeyinin yüksek olması, kalp ve damar hastalıkları için önemli bir faktördür.
Ayrıca kolesterol, safra asitlerinin yapısına katılır, bazı eşey hormonları, D vitamini ve kortizol sentezine öncülük eder. Bugün gördük ki bir dilim ekmekteki karbonhidrat da, bir damla yağ da hücre için stratejik birer yakıttır. Ama asıl soru şu, hücre bu yakıtları nasıl kontrol eder ve gerektiğinde nasıl kullanır? Bir sonraki derste bu sistemin diğer kritik oyuncularıyla tanışacağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Biocast